Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kafelerde yok satan nefis mi nefis tam ölçülü trileçe tarifi hazırladım. Buyurun malzeme listesine geçelim. Öncelikle 5 tane yumurta kullanıyorum. Lütfen kullandığınız malzemeleriniz oda ısısında olmasına özen gösterin. Yarım saat öncesinde dolaptan çıkartmanızı tavsiye ederim. 1 su bardağı toz şekerle yumurtayı iyice çırpıyorum. Bembeyaz köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. İstediğim renge ulaştı. Gördüğünüz gibi bu rengi mutlaka ulaşmasına izin verin. Daha sonra çeyrek, bakın arkadaşlar, yarım çay bardağı değil, çeyrek çay bardağı ılık su ekliyorum. Sıcak olsun, kaynar değil ama sıcak olsun. İyice çırpıyorum. Daha sonra içerisine diğer malzemeleri ilave ediyorum. Un kullanıyorum. Pandispanya veya kek hamurlarını mutlaka unu eleyerek kullanın arkadaşlar. Un elendikçe havalandığı için daha güzel böyle sünger gibi kekler elde edersiniz. 2 su bardağı un ekledim. 1 paket kabartma tozu, 1 pakette vanilya ilave ederek iyice eliyorum. Şöyle iyice eledikten sonra bir tel çırpıcıyla öncesinde şöyle iyice çırpıyorum. Bu aşamayı tel çırpıcıyla öncesinde yapmanızı tavsiye ederim. Çok aşırı çırparsanız yumurtaları söndürürsünüz arkadaşlar. Şöyle iyice çırptıktan sonra karıştırma kabın kenarlarını spatula ile iyice temizliyorum ve artık kalıba geçiyorum. Ben kare borcam kullandım. Yağlı kağıt kullanmanızı önemli rica ediyorum arkadaşlar. Çünkü yapışma ihtimali olabilir. Mutlaka yağlı kağıt kullanmanızı tavsiye ederim. Borcamı alıyorum. Gördüğünüz gibi kabı da iyice temizledim. Ziyan olmasın. Şöyle düzeltiyorum. Ve 1-2 kere yere vurarak hava boşluklarının çıkmasını sağlıyorum. 170 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum. Çok çabuk pişiyor. Lütfen kontrollü pişirin. Fırının başından ayrılmayın. Yaklaşık 15-20 dakika arasında pişiyor arkadaşlar. Şöyle kontrol ettikten sonra ilk sıcaklığı çıktı ve ters çevirerek yağlı kağıdı alıyorum üzerinden. İnanılmaz güzel bir pandispanya tarifi arkadaşlar. Çok kullandığım bir tarif. Eğer pastalarda falan kullanmak istiyorsanız bu tarifi kullanabilirsiniz. 3 su bardağı ılık sütün içerisine 1 çay bardağından 2 parmak eksik toz şeker ekliyorum. Normalde traliçeyi 4 su bardağı süt ekleniyor arkadaşlar. Çok aşırı böyle cıvık cıvık olsun istemediğimiz için şöyle akışkan olması yeterlidir bizim için. 3 su bardağı kullandım. Eğer dediğim gibi çok fazla akışkan ve sulu istiyorsanız 4 su bardağı da kullanabilirsiniz. Şöyle iyice soğumaya yakın bir şekilde sütü veriyorum. Nasıl sünger gibi sütü çektiğini sizler de görüyorsunuz. Bu sayede pandispanyamız hem çok güzel kabaracak hem de sütünü iyice çekecek arkadaşlar. Bütün sütü bu şekilde üzerine döktüm. Kekim soğurken ve dinlenirken, sütünü çekerken ben de krem şantiyesini hazırlıyorum. Kullandığım bardak ölçüm 200 milimlik arkadaşlar. Un, sütü kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik. 1 su bardağı sütün içerisine bir poşet krem şanti ekleyerek iyice çırpıyorum. Şöyle katı bir kıvamda olmasını özen gösterelim. Şöyle sizlere yakından da göstereyim. Bakın hiçbir şekilde akma olmuyor. Buzdolabında da 10-15 dakika beklettim. İyice soğusun çünkü. Daha sonra triliçemizin üzerine krem şanti alıyorum. Gördüğünüz gibi sütü iyice çekti. Traliçeyi bir gün öncesinden yapmanızı tavsiye ederim. Ertesi günü servis ederseniz daha da güzel olduğunu sizler de göreceksiniz. Traliçe dinlendikçe lezzetleniyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bir gün önceden mutlaka hazırlayın. Dolaba koyun. Krem şantiyi üzerine şöyle eşit bir şekilde yayıyorum. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizlere güzel İzmir'imden sesleniyorum. Üzerine kesme kartıyla şöyle düzeltiyorum arkadaşlar.
Gerçekten tam ölçülü, nefis, sütlü traliçe tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum şiddetle. Buzdolabını kaldırıyorum. Bu esnada ben de üzerine karamelli sosunu hazırlayacağım. Bir su bardağı dolusu toz şekeri tavaya alıyorum. Hiç kaşık değirmeden bu şekilde orta ateşte şekerin erimesini bekliyorum. Ara ara bu şekilde sallayın. Daha sonra kaşıkla şöyle iyice karıştırın. Bakın şeker erimeye başladı. Rengi de döndü. İstediğimiz renge ulaştı. Çok aşırı yakarsanız acı olur arkadaşlar. Bu da gerçekten önemli bir püf noktasıdır. Şeker iyice eridi ve üzerine şöyle bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Hem parlak veriyor hem de lezzet katıyor. Tereyağı eridikten sonra üzerine diğer malzemesini ekleyerek artık karamelle sosumu bitireceğim. Bir paket krema kullanıyorum. Kremayı verdikten sonra hafif bu şekilde sertleşme oluyor. O kendini bırakıyor. Normal halini alıyor bakın. İstediğimiz koyuluğa geldi. Bu şekilde başka bir kaba alarak soğutalım. Mutlaka ve mutlaka soğuk olmalı. Aksi halde krem şanti ile birleşir ve ikisi birlikte karışır. Mutlaka krem şanti ve karamelli sosumuz soğusun, buz gibi olsun. Şöyle üzerine alıyorum karamel sosumu. Daha sonra bu şekilde sürüyorum. Bakın soğuk olduğu için hiçbir şekilde krem şanti ile karışmıyor. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Çok az krem şanti bırakmıştım. Üzerine bu şekilde desen vermek için bir normal buzdolabı poşetinin içerisine koydum. Krem şantiyi çok az böyle bir kaşık damla kadar suyla açtım, incelttim. Daha sonra bu şekilde traliçemizin üzerine sıkıyorum ve bir kürdan yardımıyla desenler veriyorum. Desenler de o kadar güzel ve hoş duruyor ki görüyorsunuz. Mutlaka videonun başında belirttiğim gibi bir gün önceden hazırlayın. Nasıl güzel ve lezzetli olduğunu sizler de göreceksiniz. Antep fıstığı ile süsledim. Şöyle bir de keserek sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Her kestiğinizde bıçağı mutlaka temizleyelim. Umarım videomu beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını sizlere vermeye çalışıyorum. Yine de aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan dönüş sağlarım. Gözünüze hiç korkak alıştırmayın arkadaşlar. Zor gibi görünse de hiç zor değil, inanın. Dinlene dinlene yapabileceğiniz harika bir tarif. Şöyle bir tane ortadan alıyorum. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu. Biz böyle dibini sütlü sevmiyoruz. Şöyle içi sulu sulu seviyoruz. İçi o kadar yumuşak, şerbetli. Anlatamam sizlere. Şimdi biraz sonra da göstereceğim. Yakından da zaten görüyorsunuz. Şöyle bir de çatalla iç dokusunu yakından görelim. Yapıp deneyeceklere afiyet, şifa olsun diyorum. Kafelerde yok satan, en çok sipariş alan tatlılardan biridir traliçe. Evde de kendiniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Bir dilimini 30 lira, 40 lira, hatta 50 lira vermenize hiç mi ama hiç gerek yok. Sizlere burada tariflerimizi tam ölçüyle ve tam detaylı veriyoruz. Sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet, bakın arkadaşlarım. Şerbetli, sütlü traliçemiz servise hazır. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesidir. Şöyle bastırarak da dibini görüyorsunuz nasıl sulu olduğunu bu şekilde de göstermek istedim.
Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.